Eğer 13 yaşın altındaysanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Masallar, halkın yarattığı, sözlü anlatımla kuşaktan kuşağa aktarılan, içlerinde fantastik ve doğaüstü olayların da olduğu, genellikle mutlu sonla biten halk öyküleridir. Peki, çocukluğumuzda büyüklerimizin bize anlattığı, büyüdüğümüz zaman da bizim çocuklarımıza anlatmış olduğumuz bu masalların aslında pornografik içerikli olduğunu biliyor muydunuz? Masallar çocuklarımızın hayal gücünü geliştirir. Sebep-sonuç ilişkisini kurmaya yardımcı olur. Kelime dağarcıklarını geliştirir. Kısacası masallar çocuklarımız için vazgeçilmezdir. Ama bugün konumuz masalların cinsel içerikleri olduğundan dolayı espri yapmamız pek mümkün olmuyor. İsterseniz hep birlikte bu masalların orijinal hallerinin nasıl olduklarını görelim. Kırmızı başlıklı kız 17. yüzyılın Avrupa'sından kalma, çocuklara yabancılarla konuşmamalarını öğütleyen bir masaldır. Hasta ninesine bir sepet dolusu kek ve şarap götürmek için ormanın içinden geçmek zorunda olan kırmızı başlıklı kız ile başlar. Yolculuğu sırasında kırmızı başlıklı kız kurt ile karşılaşır ve kendisinin ninesine gitmek üzere olduğunu söyler. Bu masalın birçok uyarlamasında kurt nineyi bir dolaba kilitler ve kırmızı başlıklı kızı yemeye çalışır. Ama sonunda avcı tarafından yenilgiye uğratılır. Masalın 10. yüzyıla uzanan eski versiyonlarında kurt nineyi midesine indirir. Nineyi parça parça edip etini bir tabakta ve kanını da bir kadehte kırmızı başlıklı kıza sunar. Kırmızı başlıklı kız farkında olmadan ninesinin etini yer ve kanını içer. Sonra kurt kırmızı başlıklı kızın çırılçıplak soyunmasını ve yatağa girmesini ister. Kırmızı başlıklı kız yatağa girdikten sonra onu da yer ve hikaye burada biter. Grimm kardeşlerin uyarlamasında kurt ikisini birden yutar. Yoldan geçen bir avcı uyuyan kurdun karnını bir makas ile keser ve kırmızı başlıklı kız ile nineyi kurtarır. Sonra kurdun karnını taşlarla doldurur. Kurt kalkmak ister, kalkamaz ve ölür. Avcı da kurdun derisini yüzer. Yani aslında Kırmızı Başlıklı Kız masalı çocuklara sakın ola yabancılarla konuşma nasihatinde bulunayım derken alt metin olaraktan çocuklara tecavüzü tehdit olarak mı gösteriyor? Bununla ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazınız. Sıradaki masalımız Uyuyan Güzel. Uyuyan Güzel, kötü bir büyücünün bir prensesi lanetlemesi hakkındadır. Eline bir iğne batması sonucu sonsuza dek uyumak üzere lanetlenmiştir. Sonunda bir prens onu öperek uyandırır ve mutlu bir hayatları olur. Ancak bu hikaye Giambattista Basile'in Sun, Moon and Talia adıyla öne çıkan çok önceki versiyonuna kıyasla sönük kalır. Bu uyarlamada Talia adındaki karakterin parmağına iğne değil kıymık batar ve uykuya dalar. Yakınlarda ava çıkmış bir kral onu uyandırmaya çalışır ama başaramaz. Bunu fırsat bilen kral Talia'ya orada tecavüz eder ve gider. Talia 9 ay sonra 2 çocuk dünyaya getirir. Bebeklerden biri annesinin memesinden süt emmek ister ancak yanlışlıkla annesinin parmağını emince kıymığı çıkartır ve prenses uykusundan uyanır. Kral ona tekrar tecavüz etmek niyetiyle geri gelir ve Talia'yı uyanık görünce birbirlerine aşık olurlar. Ancak kıskanç kraliçe Talia ve bebekleri kocasının olmadığı bir gün sarayına davet eder ve onları oracıkta öldürür. Kral gelip akşam yemeğini yedikten sonra krala yediğinin aslında kendi sevgilisi ve çocukları olduğunu söyler. Vahşet, cinayet, tecavüz gibi olumsuz unsurlar içeren bu masal çocuklarımız için ne kadar uygun değil mi? Gelelim Cinderella'ya. Cinderella genç bir bakirenin üvey annesi ve kötücül kız kardeşleri tarafından işkence edilişinin hikayesidir. Bir gün bir prens ülkesinin gözde kadınlarını kraliyet balosuna çağırır ve burada Cinderella ile tanışır. Cinderella gecenin tam ortasında geride sadece camdan yapılmış tek bir ayakkabı bırakarak gözden kaybolur. Prens krallıktaki bütün kadınların üzerinde dener ayakkabıyı ve nihayet Cinderella'yı bulur.
Ancak 1800'lü yılların başında ortaya çıkan Grimm kardeşlerin uyarlaması olan Aşenputtel adlı masal kanlı, acımasız ve hayli rahatsız edicidir. Masalın bir bölümünde Cinderella annesinin mezarının üstünde döktüğü gözyaşları sayesinde kocaman bir fındık ağacı yetiştirir. Bu masalda üvey anne kızlarının ayaklarının ayakkabıya uyabilmesi için gerekli kısımları kesmelerini söyler. Kızlarından biri baş parmağını keser, diğeri ise topuğunun arkasını keser. Damlayan kanlardan gerçeği anlayan prens Cinderella ile evlenir. Cinderella 2 güvercin getirtip üvey kız kardeşlerinin gözlerini oydurtup onları kör bırakır. Bazı uzmanlar prensin kızların ayaklarında ayakkabı deneme işinin erotik bağlamlar içerdiğini dile getirirler. Onlara göre prens ülkenin tüm bakireleriyle ilişkiye girmiştir. Bir tane bile düzgün bir masal yok mu? Bakalım Pamuk Prenses nasılmış? Pamuk Prenses eski bir Alman masalıdır. Grimm kardeşler tarafından 1812 yılında yayınlanmıştır. Cinayet, işkence ve pedofili içeren bir hikayedir. En eski versiyonunda Pamuk Prenses 7-10 yaşları arasındadır. Annesi güzelliğini kıskandığı için Pamuk Prenses'i 4 defa öldürmeye çalışmıştır. İlk denemede bir avcıya görev verir. Avcı Pamuk Prenses'i alıp ormana götürecek ve öldürdüğünün kanıtı olarak da geriye karaciğer ve akciğerini getirecektir. Başarılı olamayan bu denemeden sonra kızını parçalara ayırmayı düşünür ve kılık değiştirip onu öldürmeye çalışır. İlkin sıkı bir korse ile, sonra zehirli bir tarak ile, daha sonra zehirli bir elma ile. Metaforu anladınız mı? Lütfen aşağı yorumlara yazınız. Pamuk Prenses'in baygın olduğu bir sırada 7 cüceler öldüğünü düşünüp onu cam bir tabuta koyarlar. Yoldan geçen bir prens Pamuk Prenses'in güzelliğinden etkilenir ve 7 cüceleri ikna edip Pamuk Prenses'i sarayına götürür. Pamuk Prenses uyandıktan hemen sonra prensle evlenir. Düğünde annesi kızgın bir demir ayakkabının üstünde ölene kadar dans etmesi için zorlanır. Hadi tamam, anladım. Masal üretmek istiyorsun. Literatürü tarıyorsun. Geçmişten günümüze gelen cinsel içerikli bu masallar önüne çıkıyor. Bunları değiştirerekten yeni bir masal ortaya çıkartmaya çalışıyorsun. Peki başka hiç alternatifin yok muydu? Son sözüm, bilinen masallara bakmadık, gördük ve utandık. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fits. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gift, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do-do. I want something just like this. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz içerikleri çekebilmemiz için desteğiniz çok önemli. Her cumartesi yeni bir içerikle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.